Selam, nasılsınız? Bugün temel Türkçe ifadelerle ilgili videoda geçen "Nasılsın?" sorusunu ve bu sorunun bazı cevaplarını öğreneceğiz. Temel Türkçe ifadelerle ilgili videoyu izlemediyseniz yukarıdaki linkten izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o videoda geçen bazı ifadeler bu videoda da geçecek. Peki, nasılsın aslında kalıplaşmış bir soru. Ama bugün biz bu sorunun biraz derinine ineceğiz. Önce bu soru kelimesini öğrenelim. Birçok soru kelimesi var değil mi? Kim, ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede? Biz bugün nasıl soru kelimesine odaklanıyoruz. Nasıl bir soru zarfı. Benden sonra tekrar edin. Nasıl? Diyelim ki Ceren ve Oktay bir kafede buluştular. Selam, merhaba, nasılsın? Şimdi bu soru cümlesini çözümleyelim. Sın, ikinci tekil sen kişi zamirine ait kişi eki. Bunu bilmeyenler yukarıdaki linkten kişi zamirlerini ve eklerini öğrenebilirler. Peki, nasıl? Biraz önce öğrendiğimiz bir soru zarfı. Şimdi bu kişi eklerinin görevlerini bir hatırlayalım. Kişi eklerinin iki asıl görevi var değil mi? Bir, özneyi ve öznenin sayısını gösterirler. 2. Eklendikleri kelimeyi yüklem haline getiren eklerden biridirler. Size aynı zamanda demiştim ki Türkçe'de fiiller, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar yüklem olabilir. Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi diyoruz. Yüklemi fiil olmayan cümlelere isim cümlesi diyoruz. İsim cümlesinin ne olduğunu hatırladığımıza göre kişi eklerinin bazı belirli şartlar altındaki ek görevini de hatırlayalım. Eğer kişi ekleri isim cümlelerinde kullanılıyorlarsa olmak fiilinin geniş zaman görevini de ek olarak üstlenirler. O zaman bu bilgiler ışığında bu soru cümlesini çözümlemeye devam edelim. Önce yüklemi bulmamız lazım. Neden? Sebebi yukarıdaki linkte. Arkadaşlar dediğim gibi Türkçe'de kişi ve zaman yüklem üzerindeki ekler yoluyla verilir. Bu da demek oluyor ki yüklemi bulmak için kişi ve zaman ekinin olduğu kelimeyi belirlememiz lazım. Bakın, sın kişi eki nasıl soru zarfına ekli. Yani kişi eki nasılsın kelimesinin üzerinde. Ve nasıl bir fiil olmadığı için bu kişi eki aynı zamanda olmak fiilinin geniş zaman görevini de üstleniyor ek olarak. Demek ki zamanda nasılsın kelimesinin içinde. O yüzden yüklem nasılsın. Şimdi sırada özneyi bulmak var. Ne demiştik? Kişi ekleri özneyi ve öznenin sayısını gösterirler. Sın, ikinci tekil, sen şahıs zamirine ait kişi eki. Demek ki özne sen.
Fakat bu soru cümlesinde sen kelimesi açıkça kullanılmadığı için gizli özne. Dolayısıyla Türkçe'de nasılsın fiil olmayan bir yüklemle oluşturulmuş tek kelimelik bir soru cümlesi. Nasıl soru zarfı kişi eki sebebiyle yüklem görevini görüyor bu örnekte. Özetle Türkçe'de buna fiilsiz bir soru cümlesi, yani soru şeklinde bir isim cümlesi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kişi ekleri soru zarflarına eklenebiliyor. Ve kişi eklerinin görevleri soru cümlelerinde de aynı. Tamam. Ceren cevap verecek. İyiyim. Bu en genel cevap. Aslında iyiyim, kişi zamirleri ve ekleriyle ilgili alıştırmalar videosunda ikinci soruda geçmişti. Görmüşsünüz. Ama hızlıca çözümleyelim. İm, ben zamirinin kişi eki. İyi bir niteleme sıfatı. Peki bu y ne? Arkadaşlar hatırlayın lütfen. Türkçe'de iki sesli harf yan yana gelemez. Bu yüzden iki seslinin yan yana geldiği durumlarda arada bir kaynaştırma harfi kullanırız ki telaffuz kolaylaşsın. Bakın, iyi sesliyle biten bir kelime. Ve sonuna eklediğimiz ek sesliyle başlıyor. Bu iki sesi yan yana gelmesin diye aralarında bir kaynaştırma harfi kullanıyoruz. Kişi ekleri y kaynaştırma harfini kullandığı için bu y kaynaştırma harfi olan y. Peki, yüklemi bulalım. Yani kişi ve zaman ekinin olduğu kelimeyi belirleyelim. İm kişi eki i sıfatına eklenmiş. İyiyim kelimesinin içinde. Ve iyi bir fiil olmadığı için im kişi eki aynı zamanda olmak fiilinin geniş zaman görevinde ek bir görev olarak üstleniyor. Yani kişi ve zaman iyiyim kelimesinin içinde. Bu yüzden yüklem iyiyim. Özneyi bulalım. Kim iyi? Ben. Nereden biliyoruz bunu? Tabii ki im kişi eki sayesinde. İm ben zamirinin kişi eki olduğu için özne ben. Sadece bu cümlede özne açık ve seçik kullanılmadığı için gizli özne. Peki, bu cümle gizli özneli bir cümle değil mi? Şimdi Ceren devam edecek çünkü teşekkür etmesi lazım. İyiyim, teşekkürler. Ve tabii ki o da karşılık olarak Oktay'a nasıl olduğunu sormalı. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Evet, şimdi aslında anlatmak istediğim konuya geldim. Arkadaşlar, bu iki cümle aynı anlamda değil mi? Aralarındaki tek fark Oktay'ın sorusu gizli özneli. Ceren'in sorusu özneli. Peki Ceren bunu öylesine mi kullandı yoksa bilerek mi kullandı? Arkadaşlar bilerek kullandı. Bu örnek
gizli özneli cümlelerle özneli cümleler arasındaki vurgu farkını anlamanız için en güzel örneklerden biri. Sebebini şöyle anlatabilirim. Oktay'ın sorusu genel bir soru ve vurguya gerek yok. O yüzden gizli özneli cümle kullanabilir. Nasılsın? Ceren'in sorusuysa Oktay'ın sorusuna karşılık sorulan bir soru. Bu yüzden kişiyi vurgulamalı. Sen bana nasıl olduğumu sordun, karşılığında ben de sana soruyorum anlamında. Sen nasılsın? Bu vurgu bazı dillerde sesle veriliyor olabilir. Ama Türkçe'de biliyorsunuz özne kullanıldığında arkadaşlar, yani özneli cümlelerde özneye bir vurgu var. Kişi vurgulanıyor. Yani bu diyaloğu hiçbir zaman şöyle duymazsınız. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsın? Arkadaşlar, Ceren karşılık olarak sorduğu bu nasılsın sorusunu istediği kadar sesiyle vurgulamaya çalışsın, Türkçe'de işe yaramaz. Bu diyalog her zaman şöyle ilerler. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Bakın, Ceren bu sen nasılsın sorusunda sesiyle herhangi bir vurgu yapmadı. Çünkü gerek yok. Özneyi kullandığı için, yani sen dediği için sesiyle vurgu yapmasına gerek yok. Ama isterse yapabilir. Dinleyin. Sen nasılsın? Arkadaşlar, Ceren özneyi kullandığı sürece karşılık olarak sorduğu sorusunda ister sesle vurgu yapsın, ister yapmasın, fark etmez. Vurguyu veren özneyi kullanmasıdır. Yani sen demesidir. Dolayısıyla sen nasılsın? Öylesine değil, vurgu ve karşılık içindir. Umarım bu örnek size gizli özneli ve özneli cümleler arasındaki vurgu farkını daha iyi anlatmıştır. Peki, Ceren'in sorusunda bir şey fark ettiniz mi? Bakın, soru kelimesi cümlenin başında değil, cümlenin sonunda. Türkçe'de soru kelimeleri illa cümlenin başında yer alır diye bir kural yoktur. Arkadaşlar, Türkçe'de soru kelimeleri cümlenin başında da yer alabilir, sonunda da yer alabilir. Peki sizce bunun sebebi nedir? Size daha önce demiştim ki Türkçe mantıklı bir dildir. Gelin bugüne kadar öğrendiklerimize dayanarak bunun sebebini bulmak için düz mantık kullanalım. Bu cümlede nasıl soru zarfıdır. Türkçe'de zarflar yüklem olabilir. Türkçe cümlelerde yüklem sondadır. O zaman soru zarfları yüklem olarak kullanıldığında cümlenin sonunda yer alabilir. Mantıklı değil mi? Gelin şimdi sen nasılsın sorusunun kısa versiyonunu öğrenelim. İyiyim, teşekkürler. Ya sen? Arkadaşlar, burada gördüğünüz iki harften oluşan ya kelimesi önemsiz görünebilir. Aslında bu ya hem bağlaç
hem de ünlem olarak günlük hayatta birçok anlamda sıklıkla kullanılır. Konuşmanıza doğallık sağlayacak tatlı bir kelimedir. Burada bu ya bağlaç. Çünkü anlamsal olarak bir önceki cümleye bağlı. Bakın, size nasılsın diye soran birine karşılık olarak direkt ya sen diye cevap vermezsiniz, değil mi? Nasılsın? Ya sen? Anlamsız. O yüzden deriz ki iyiyim. Ya sen? Dolayısıyla bir önceki cümleye, yani iyiyim cümlesine anlamsal olarak bağlı olduğu için ya burada bağlaç. Ayrıca bu örnekte ya bağlacının soru sorma görevini öğreniyoruz. Çünkü bir sorgulama başlatıyor, değil mi? Peki. Burada aslında size ya kelimesini kelime bilgisi olarak vermeyeceğim. Çünkü İngilizce and ile sözlükte geçen anlamların hiçbiriyle uyuşmuyor. Fakat İngilizce'deki and you sorusunda and size hangi hissi veriyorsa ya sen sorusundaki ya işte odur. Peki. Şimdi o zaman Oktay'ın da cevabını görüp bu diyaloğu bitirelim. Kızım. Oktay değil Şükran cevap verdi. Gel. Gel gel. Şimdi Oktay'ın cevabını görelim. İyiyim. Teşekkür ederim. Veya ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hayda. Bu sefer de burada bir D diye bir şey var. Bu ne? Arkadaşlar, bu D yine başka bir bağlaç. Ve anlamı bile dahi. Yani aslında aynı şekilde iyi olma durumunun Oktay için de geçerli olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Bakın, bu de bir bağlaç. Ama iki varyantı var. Bunda bir tuhaflık görüyor musunuz? Tuhaflık şurada. Türkçe'de eklerin varyantları var, değil mi arkadaşlar? Bağlaçların varyantları yok. Ama bu dahi anlamındaki de bağlacının iki varyantı var. Da, de. Ve kendinden bir önceki kelimeyle sesli uyumuna girer. Burada önemli olan nokta bu. Bu aslında derin bir konu. Genelde ana dili Türkçe olanlar bile bir karışıklık yaşayabiliyorlar bu konuda. İleride derinlemesine bu bağlaç olan DDA'ya gireceğiz. Fakat şimdilik bu bilgi yeterli. Arkadaşlar, bu diyalog resmi bir diyalog değil. Gayri resmi bir diyalog, değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü öncelikle selam kelimesi kullanılmış. Merhaba biliyorsunuz resmi, selam biraz daha gayri resmi. Fakat Ceren ve Oktay arasında bir samimiyet olduğunu bize asıl anlatan nokta birbirlerine sen diye hitap etmeleri. Eğer aralarında bir resmiyet olsaydı birbirlerine siz diye hitap ederlerdi. Siz kişi zamirinin çoğul anlamının yanında saygı anlamını da hatırlıyorsunuz, değil mi?
biz tek bir kişiye siz diye hitap edersek bunun amacı o kişiye saygı göstermektir veya aradaki mesafeyi ve resmiyeti korumak içindir. O zaman bu aynı diyaloğu resmi hale getirelim. Mesela Tolga bir proje için müşterisinin ofisine gitti ve diyelim ki müşterisinin adı da Özlem. Şimdi bu diyaloğu resmi yapalım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ya siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bakın, selam yerine merhabayı kullandık. Ayrıca bütün sen kişi zamirini ve eklerini siz kişi zamiri ve eklerine çevirdik. Böylece aynı diyalog resmi bir hale geldi. İşte bu kadar. Gelin şimdi doğal örnekler görelim. Selamlar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu örnekte Defne ve Ege birbirlerine sen diye hitap ettikleri için bu diyalog gayri resmi bir diyalog. İki samimi arkadaşın sohbetini izledik. Ayrıca nasılsın sorusunu günlük dilde şu şekilde duyabilirsiniz. Nasılsın? Dikkatle dinleyin lütfen. Selamlar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Duydunuz değil mi? Peki, bir örneğe daha bakalım. Selam. Selam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu örnekte Ege iki kişiye hitap ettiği için nasılsınız diye sordu. Yani siz kişi zamirinin çoğul anlamını kullandı. Saygı anlamını değil. Defne ve Batuhan da Ege'ye sen diye hitap ettiler. Yani bu konuşmada gayri resmi bir konuşma. Samimi üç arkadaşın sohbet başlangıcını izledik. Bir örneğe daha bakalım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bu örnekte Defne tek bir kişiyle konuşmasına rağmen ona siz nasılsınız diye soruyor. Bunun sebebi Şahika'nın Defne'den yaşça büyük olması. Yani bu örnekte siz kişi zamirinin saygı anlamını görüyoruz. Son örneğimize geçelim. Merhaba, Merhaba, nasılsınız? teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bu örnekte Beril ve Cengiz arasında yaş farkı yok. Buna rağmen birbirlerine siz diye hitap ediyorlar. Bu da demek oluyor ki aralarında bir samimiyet yok. Veya henüz bir samimiyet yok. Biliyorsunuz Türkçe'de tek bir kişiye siz diye hitap etmek sadece saygıyı göstermez. Bazen de aradaki mesafeyi ve resmiyeti gösterir. Bir kişiyle aranızdaki mesafeyi korumak istediğiniz sürece ona siz diye hitap etmeye devam edebilirsiniz. Tam tersi de olabilir. Bir kişiyle aranızdaki mesafeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. O zaman ona şöyle diyebilirsiniz. Bana sen diyebilirsin. Arkadaşlar bu sizden sene geçiş ilişkilerde bir üst seviyeye atlamayı gösterir. Bu geçişi anlamak daha doğal Türkçe konuşmanızı sağlayabilir. Hadi nasılsın sorusuna birkaç farklı cevap verelim. Diyelim ki kendimi iyi hissetmiyorum. Kötü olduğumu söyleyeceğim. Nasılsın?
Kötüyüm. Aysu ve Murat iki yakın arkadaş. Telefonda konuşuyorlar. Murat grip olmuş. Kullanacağımız kelime hasta. Anlamı benden sonra tekrar edin. Hasta. Lütfen videoyu durdurup Murat'ın cevabındaki boşluğu siz doldurun. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Murat'ın cevabı geliyor. Hastayım. Aysu şöyle devam eder. Geçmiş olsun. Evet, yeni bir ifade öğreniyoruz. Geçmiş olsun. Anlamı? Benden sonra tekrar edin. Geçmiş olsun. Aradan 3 gün geçti diyelim. Murat kendini daha iyi hissediyor. Aysu sorar. Bugün nasılsın? Bu cümlede bilmediğiniz kelime bugün. Anlamı? Benden sonra tekrar edin. Bugün. Evet. Aysu sorar. Bugün nasılsın? Murat harika olduğunu söyleyecek. O zaman bu kelimeyi öğrenelim. Harika. Arkadaşlar, harika kelimesindeki ilk A şapka kullanmadığı halde ince okunuyor. Bakın. Dikkatle dinleyin. Harika. Biliyorsunuz, ince okunan seslerde biraz da uzama var. Bu kelimede bu uzamayı net duyarsınız. Bakın. Harika. Eğer bu A ince okunmasaydı şöyle telaffuz ederdim. Harika. Ama doğru telaffuz bu değil. Doğrusu harika. Şimdi benden sonra tekrar edin. Harika. Lütfen bu kelimeyi şapka kullanmadığı halde ince okunan kelimeler listesine ekleyip listenizi güncellemeyi unutmayın. Harika istisna bir kelime değil. O yüzden ikinci listeye eklemenize gerek yok. Arkadaşlar, şapka, istisna kelime, ince telaffuz edilen, sesli, bunlar size bir şey ifade etmiyorsa, ard arda yukarıda verdiğim linkleri seyredebilirsiniz. Lütfen bu şapka ve istisna kelimeler konusunu es geçmeyin. Çünkü günlük dilde çok sık kullanılan kelimeler var içinde. Ayrıca ilgili tüm videoları açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. Peki, şimdi Murat harika olduğunu söyleyecek. Lütfen videoyu durdurup Murat'ın cevabını siz söyleyin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Murat'ın cevabı geliyor. Harikayım. Evet, aslında nasıl hissettiğimize göre verilecek 1000 türlü cevap var değil mi? Ama biz bu şekilde genel çerçeveyi çizmiş olduk. O zaman bugünü bitirelim bakalım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Merhaba. Ama anne böyle göz göze gelmeyelim. Hafif. Şöyle bak. Biraz zor. Ay, çok ifadesiz bakılıyor. Tamam. Selam.
Selam. Hayır merhaba. Tamam. Bir daha. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür Hayır, ederim. nasılsın? Ya. Sen başlıyorsun. Nasılsın? Dur. Bir daha götürler. Nasılsınız? Bu biter. Küçük alalım bari. İyiyim sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim teşekkürler diyecektin. Allah. Sen niye devam ettirmedin ki? Nasılsın? İyiyim teşekkür. Ay Defne be. Sen nasılsın? Ben değilim teşekkürler. O neydi? O neydi? İlk saniye işte. Eline mi? Hayır ağzıyla yaptı. İyiyim sağ ol. İyiyim. Sen nasıl bildirim geldi ya? Tamam. Çalarmış. Çok komik soruyor. Nasıl sorayım? Nasıl sorayım? Ay, sanki ben senin torunun değilmişim. Şu anda değilsin. Şu anda öyle. Ama ya. Rol yapıyoruz yavrucuğum. İki yabancıyız. Ay tamam. Of çok zor ya. İstersen değil sen mi? önce sor. Çok zor. Allah Allah. Kurban sesi gibi çıkardı. Öyle şimdi. öyle. Başlıyor muydum? Dur şimdi başlayalım bir daha. İyiyim teşekkürler. Bravo. Kestik. Çok robot gibi olmadı mı?